Değerli dostlarımız, yerli ve milli projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Kanal İstanbul tamamlandığında yeni bir uluslararası su yolu olması bakımından bölgede kartları Türkiye lehine yeniden dağıtacak. Günde 150-160 gemiye ev sahipliği yapması beklenen çılgın proje, Panama Kanalı ile kıyaslandığında 4 katı büyüklüğünde gemi trafiğine hizmet verecek. Süveyş Kanalı günde 54 gemi geçişiyle yıllık 4 milyar dolar, Panama Kanalı ise günde 40 gemi geçişiyle yıllık 1,5 milyar dolar kazanıyor. Bu arada Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden Kanal İstanbul projesinin sahadaki son sondaj çalışması Küçükçekmece Sahil Park'ta tamamlandı. Ayrıca Kanal İstanbul projesinde ilk köprü yükseliyor. Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere Köprüsü'nün ayakları yükselmeye başladı. Başakşehir, Kayaşehir ve Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak Sazlıdere Köprüsü'nün güzergahı havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. İstanbul için çılgın proje olarak nitelendirilen Kanal İstanbul için Sazlıdere'den geçiş sağlayacak ilk köprünün çalışmaları devam ediyor. Peki Türkiye'nin elindeki tarihi hamle ne? Trilyonlarca para kazanacak bu projeye heyecanlanmayacak Türk yoktur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çılgın proje olarak duyurduğu ve bazı kesimlerin karşı çıktığı Kanal İstanbul projesinde ihale süreci yakında başlayacak. Uzun yıllardır boğazlardan kazanabileceği milyarlarca dolar gelirden olan Türkiye, Kanal İstanbul trilyonlarca lira gelir sağlayabilir. Hem stratejik hem de ekonomik olarak Türkiye'nin elini güçlendirecek olan proje, yılda 8 milyar dolar getiri potansiyeline sahip olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'la ilgili yaptığı son açıklamada, Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorlar. Belediye başkanı diyor ki, Kanal İstanbul buraya uymaz. Sen otur işine bak, nasıl uyduğunu göreceksin. Bütün bunların çalışmalarını gayet iyi yaptık. Üniversiteleri kendi ekiplerimizi çalıştırdık. İnşallah en kısa zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a da başlayacağız dedi. Türkiye trilyonlar kaybediyor. Dünya ticaretinin doğuya kaymasıyla boğazları kullanan gemi sayısı her geçen gün artıyor. Ortalama senelik geçen gemi sayısı 50 bin, yük tonajı ise 300 milyon net ton. Önümüzdeki 20 yılda İstanbul Boğazı'nı kullanacak gemi sayısının 70 bini bulması bekleniyor. Ancak Türkiye bundan bir kazanç elde edemiyor. Çünkü mevcut anlaşma gereği Türkiye boğazlardan geçen her gemilerden alması gereken meblağların ancak %25'ini tahsil edebiliyor. Bu durum 1983'ten beri böyle. Sebebi ise 1936 Montreux Anlaşması. Dünyanın en büyük projelerinden biri olacak Kanal İstanbul hem İstanbul'u hem de Türkiye için kritik öneme sahip. Kanal, Küçükçekmece, Sazlıdere, Durusu koridorunda 45 kilometrelik bir hat boyunca inşa edilecek. 7 karayolu köprüsü, biri köprü, diğeri yeraltı geçişi olmak üzere toplam 2 demiryolu geçişi, 2 metro geçişi yapılacak. Projede tsunami etkileri de detaylıca incelendi. Çok ayaklı bir proje olan Kanal İstanbul için tüm çevresel ve iklimsel faktörleri gözden geçirildi ve Kanal İstanbul'un geçebileceği 5 koridor üzerinde yıllarca süren çalışmalar yapılarak nihai karar verildi. Araştırmalar kapsamında deniz girişlerindeki rüzgar ve derin deniz dalgalarının yanı sıra hem Karadeniz hem de Marmara'da tsunami etkileri incelendi. Kusursuz bir proje olması için Kanal İstanbul projesinde 9 yıldır üzerinde çalışılıyor. Öte yandan proje alanında yaklaşık 25 yıllık rüzgar verileri kullanılarak modelleme yapıldı. Böylelikle kanal içerisindeki dalgalanma etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklar değerlendirildi. Su modelleri ve simülasyon dünyanın en iyi firmaları aracılığıyla gerçekleştirildi. Şimdi gelelim boğazlardan neden para kazanamıyoruz? Onu anlatmaya ve anlamaya çalışalım. 62 yıl boşuna gitti. Geçmişte yapılan Montreux Boğazlar Anlaşması'na göre boğazlardan geçişler ücretsiz. Sadece destek ve hizmetler için ücret alınıyor. Bu ekstra hizmetler için alınan bedellerin de altın ve frank üzerinden ödenmesi kararlaştırıldı. 1936'da
Bu kur 1 lira 20 kuruş olarak sabitlendi ve bu oran 1982 yılına kadar aynı bırakıldı. Fakat frank tedavülden kalkınca bu tutarlar dolar karşılığına çevrildi. Bu değişim sonrası bedeller bir anda 10 katına çıktı. Fiyatların bir anda yükselmesi sonrasında Rusya, Yunanistan ve İngiltere'nin başını çektiği konsorsiyum hemen harekete geçerek boğazları Türk karasuları statüsünden çıkarılması için çalışmalar yaptı. Türkiye ise bu durumda geri adım atarak 1983'te gizli bir bakanlar kurulu kararıyla bu bedellere tam %75 indirim uyguladı. 1983 yılında 1 gram altın 2,78 dolar olarak sabitlendi. Bugünse 1 gram altın 56 dolar civarında. Hal böyleyken basit bir hesapla Türkiye yıllık boğaz geçişlerinde aslında %95'i bulan bir indirim uyguluyor ve milyarlarca dolar zarara uğruyor. Bu zarar da katlanarak devam ediyor. Mesele sadece parada değil. Öte yandan denizcilik çevrelerinin bu anlaşma ile ilgili yorumu ise şu şekilde. Boğazları kullanan ülkelerin özellikle de Rus, Yunan ve İngilizlerin boğazları Türk karasuyu olarak tasdik eden Montreux'u her fırsatta masaya yatırmak istediğini vurguluyorlar. Bu noktada reel ücret uygulanmamasının nedeni ise şöyle açıklıyorlar. Yabancılar Montreux'u masaya yatırmak ve boğazları tekrar uluslararası bir komisyona devrini sağlamak için fırsat kolluyor. Bu paraların tümünü alacağız dersek ekmeklerine yağ sürmüş oluruz. Bunu kullanarak Montreux'u tartışmaya açarlar. Onların asıl sorunu parada değil ama bunu kullanıp boğazları Türk karasuyu olmaktan çıkarmak isteyeceklerdir. Bu indirimin asıl nedeni de budur. Kanal İstanbul'un faydaları nelerdir? Gerek sanayi, ham maddesini oluşturan yükleri bir seferde büyük miktarlarda taşıma özelliği, gerekse taşıma maliyetinin demiryoluna göre 3,5, karayoluna göre 7 ve hava yoluna göre 22 kat daha ucuz olması deniz yolu taşımacılığının önemini hem dünyada hem de Türkiye'de artırıyor. Deniz ticaret hacmi bugün 18 kat artarak 9 milyar tona ulaşmış durumda. Dünya ticaretinin %75'i deniz yoluyla, %16'sı demir yolu ve karayoluyla, %9'u boru hattı ve 3'ü hava yoluyla yapılıyor. 15 trilyon dolarlık bir hacme sahip dünya ticareti içerisinde deniz yolunun payı 9 trilyon dolarla %60'ı buluyor. 1000 gross ton ve üzeri 39.406 parça gemiden oluşan dünya deniz ticaret filosunun toplam tonaj kapasitesi ise 1,5 milyar ton civarında. Kanal İstanbul maliyetini 5 yılda amorti edecek. Kanal İstanbul projesi Montreux'e tabi olmayacağı için Süveyş gibi ton başına ortalama 5,5 dolardan fiyatlanabilecek. Süveyş'ten en fazla 150 ton gemiler geçebilirken Kanal İstanbul projesi 300 bin tonluk gemiler için uygun olacak. 193 kilometre uzunluğa sahip Süveyş'ten 148 kilometre daha kısa olacak Kanal İstanbul, tam kapasite çalışması durumunda da yıllık kazanç 8 milyar dolara kadar yükselecek. Maliyeti 40 milyar doları bulacağı tahmin edilen Kanal İstanbul, hesaplanan getirisiyle 5 yıl içinde kendini finanse edecek. Peki, sizce Kanal İstanbul projesi yapılmalı mı? Kanal İstanbul'un yerli ve milli imkanlarla yapılmasını destekliyor musunuz? Daha fazla içeriklerimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve dua ile. Hoşça kalın.